Herkese selamlar, ben Enes. Bu videoda sizlerle birlikte Lenovo'nun T30 modelini inceliyoruz. Kendisinin Türkiye'de satış fiyatı 600 ile 1000 TL arası değişiyor arkadaşlar. Fakat kendisine AliExpress üzerinden yeni kullanıcı indirimiyle birlikte, herkese uygulanan yeni kullanıcı indirimiyle birlikte yaklaşık olarak 150 liraya alabiliyorsunuz. Ve bunun üstüne de bir gümrük vergisi var. Gümrük vergisi de ortalama olarak kulaklığın fiyatı kadar. Bu da 300-350 liraya gibi bir fiyata tekabül ediyor. Kendisi de yaklaşık 1,5 haftada elinize ulaşıyor. AliExpress'in bu tür yeni kullanıcı indirimiyle birlikte bu tür 350-400 liralık ürünler, hani gerçekten satış fiyatı olan 350-400 liralık ürünler, hani Türkiye'de de daha yüksek fiyatlara satılan ürünler 100-150 lira gibi bir fiyata geliyor arkadaşlar ve üstüne bir miktarda gümrük vergisi ödemeniz gerekiyor. Gümrük vergisi de üründen ürüne değişiyor. Gümrük vergisini ürünü alırken ödüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi satın al dediğiniz zaman direkt olarak sizlere gümrük ücretini çıkartıyor ve tek yapmanız gereken şey beklemek oluyor. Yaklaşık 1,5 haftada da ürün elime ulaştı. Her ne kadar gümrük parası ödüyor olsak da biz ürün için 150 lira ödüyoruz arkadaşlar. Biz gümrük ücreti olarak ekstra olarak bir para ödüyoruz. 150 liraya alınan bir kulaklık için kendisi ne kadar iyi, hani ne kadar performans çalışıyor ve ne kadar kullanışlı. Gelin şimdi bunu test edelim. Ürünün kutu içeriğinden bir adet Type-C USB kablo, bir adet AUX kablosu ve kulaklığın kendisi çıkıyor. Kendisinin kutusunda kullanılan malzemeler oldukça kötü arkadaşlar, bunu sizlere söylemediğim. Fakat Çin ve Asya kültüründe bu tür bir şey var, yani ürettikleri ürünleri bu şekilde paketliyorlar. Ve Asya arabalarında da aslında böyle, hani orta paketli alıyorsunuz fakat full dolu çıkıyor falan. Hani ürünün kutusundan çok içeriğine odaklanıyorlar daha fazla. Ürünün kutusu bu şekilde, hani gerçekten kötü bir paketleme bu. Ama fix, hani Çin Asya ürünü, bunu görmezden gelebiliriz aslında. Biliyorsunuz ki Lenovo bir Çin markası arkadaşlar. Çin menşeili bir firma. Çin markası olmasına rağmen oldukça premium hissettiriyor arkadaşlar. Üst tarafında bir adet süngerimiz mevcut. Bu kulaklıklarımızın iç tarafları demir arkadaşlar, metal. Ve kulaklığımızın içinde de sünger kullanılıyor. Çoğu marka biliyorsunuz ki buraya dümdüz kumaşı atıyor geçiyor. Fakat bunun içerisinde de bir sünger mevcut. Ve kulaklıklarımızın dış pedleri de suni deriden oluşmakta. Ve Lenovo'da kulaklıklarını ThinkPlus ismiyle satıyor arkadaşlar. Hani bir ThinkPlus kulaklık aldığınız zaman bu Lenovo üretimli bir Çin markası oluyor. ThinkPlus da Lenovo'ya ait. Bunu da sizlere söyleyeyim, hani kafanız karışmasın. Kulaklığın dıştan görünüşü de oldukça iyi arkadaşlar. Kendisi kaba görünmüyor ve oldukça iyi bir yalıtıma sahip ve şu an kendime duymakta epey bir zorlanıyorum. Çünkü kendisinde yuvarlak değil, oval bir şekilde pet kullanılıyor arkadaşlar ve kulağınızı tam olarak kaplıyor. İç tarafları bu şekilde oval olduğu için sesi oldukça yalıtıyor arkadaşlar. Dışarıdan gelen sesleri oldukça yalıtıyor ve aynı zamanda da şarkıları falan daha iyi dinlemenizi sağlıyor. Aslında tamamen buna odaklanmış oluyorsunuz. Bunu dışarıda kullanmayın. Araba çarpabilir. Peki bu kulaklığın ne gibi özellikleri mevcut? Kulaklığın 250 mAh'lik bir bataryası mevcut arkadaşlar. Kendisi yaklaşık olarak 9 saatlik bir kullanım süresi sizlere sunuyor. Hani ben bunu deneyimlemedim aslında. Hani ben sürekli olarak kullandım, kapattım. Hani 9 saati tamamladım mı veya şarjını bitirdim mi hiç bilmiyorum. Çünkü hani kullandım, şarja taktım, kullanmaya devam ettim, kapattım vesaire. Hani 9 saati doldurmadım ben büyük ihtimalle bunda. Kendisinin 250 mAh'lik bir bataryası mevcut. Kendisinin şarj süresi 2 saat. Evet. 2 saat. 2 saat içinde şarj oluyor ve 9 saatlik bir kullanım süresi sizlere sunuyor. 2 saat şarj bayağı bir uzun geldi bana aslında. Hani ben akşam taktım kulaklığımı fakat hani günlük olarak kullanacağımı düşününce 2 saat şarj etmek, hani %100'e şarj etmek bir tık uzun. Bataryadan bahsetmişken standby modunda da, yani hiçbir şekilde kullanılmadan, bir ses iletimi olmadan standby modunda da 100 saatten daha fazla bir kullanım ömrü bizlere sunuyor. 9 saatlik bir kullanım ömrü bizlere sunuyor ve aynı zamanda da bunu birkaç farklı cihazda kullanabiliyorsunuz. Burada AUX girişi var arkadaşlar. AUX girişinden de herhangi bir şekilde Bluetooth bağlantısı olmayan 3,5 mm'lik jacklarla bağlantısını sağlayabiliyorsunuz. Hani her türlü cihazda kullanabiliyorsunuz aslında kendisi. Hani gidip masaüstü bilgisayara da takabilirsiniz eğer Bluetooth'unuz yoksa. Fakat kendisinin mikrofonu oldukça kötü. Kendisinin 40 mm'lik sürücüleri 102 desibellik bir ses bizlere sağlıyor arkadaşlar. 40 mm'lik sürücüler hani iyi karşılansa da mikrofonu oldukça kötü arkadaşlar. Mikrofonu zaten ben Bluetooth kulaklıklarda çok da fazla aramıyorum. Çünkü herhangi bir konuşma falan geldiği zaman otomatik olarak Bluetooth'u kapatıp telefon üzerinden konuşmayı yapıyorum. Çünkü genel olarak Bluetooth kulaklıkların mikrofon performansları oldukça kötü oluyor.
Şu anda sesimi 150 liralık Lenovo'nun T30 modelinin mikrofonundan duyuyorsunuz. Ses kalitesi bu şekilde. Arka tarafında 3 adet tuş bulunuyor arkadaşlar. Mikrofonumuz, Type-C girişimiz ve AUX girişimiz. Bunun haricinde herhangi bir şekilde hani microSD kart girişi vesaire yok. Bu tür kalabalık eden şeyler yok. Oldukça sade ve hani cihazın renginde yapılmış olan tuşlar. Herhangi bir absürtlüğü yok. Dümdüz siyah alıyorsunuz ve siyah geliyor. Hani bazı şeylerde atıyorum üst tarafı siyah oluyor, iç tarafı başka renk oluyor veya tuşların rengi gümüş falan oluyor. Bu şekilde bir kalitesizlik mevcut değil arkadaşlar. Hani kendisinin kalitesi de güzel olduğu için tuşlarda absürt olarak durmuyor. Fakat hani kulaklığı takıp tuşlara bastığınız zaman takır takır o sesi hissediyorsunuz. Hani sesi daha iyi olabilirdi diyeceksin ki buna mı takılıyorsun? Evet, hani dışarıdan sesi her ne kadar güzel bir tuş gibi gelse de iç taraftan bastığınız zaman o takırt sesini duyuyorsunuz. Ortasındaki tuş kulaklığımızı açma kapatmaya ve aynı zamanda videoları da şarkıları da durdurmaya yarıyor arkadaşlar. Ve buradaki üst tarafındaki direkt artı tuşu sesimizi açmaya yarıyor. Uzun bastığınız zaman bir sonraki şarkıya geçiyor. X tuşumuz da sesimizi kısmaya yarıyor arkadaşlar. Uzun bastığımız zaman da bir önceki şarkıya geri dönüyor. Ortasındaki tuş aynı zamanda aramaları yani çağrıları cevaplamamızı, durdurmamızı ve aynı zamanda reddetmemizi sağlıyor. Arkadaşlar kendisinin mikrofonu oldukça kötü, söylediğim gibi hani eğer bir konuşma yapacaksanız, bir aramaya katılacaksanız kesinlikle Bluetooth'unuzu kapatıp veya kulaklığınızı çıkartıp o şekilde görüşmelerinizi sağlamanızı öneririm. Çünkü hani bu kulaklığa mikrofon konulmak için konulmuş diyebilirim. Şimdi gelin kendisinin kalitesine bir bakalım arkadaşlar. Hem AUX üzerinden hem de Bluetooth üzerinden şarkılarımızı dinleyelim. Bakalım ne kadar kaliteli. Hani gümrük parasını da saydığımız zaman 300-350 liraya bu şekilde bir kulaklık almak Türkiye şartlarında oldukça zor arkadaşlar. Çünkü hani kulaklığın kalitesi oldukça iyi. Kulaklığın markası var. 300-350 liradan bahsediyorum. Hani çakma AirPods'lardan vesaire bahsetmiyorum. Kulaklığın markası var. Tamam, garantisi bir tık sıkıntı olabilir. Fakat marka olduğu için zaten uzun bir süre kullanabileceğinizi düşünüyorum. Şimdiden spoilerını vereyim. Gerçekten güzel 2 adet kulaklık daha incelemeleri bu kanalda olacak arkadaşlar. Diğer ürün incelemelerini bilmiyorum. Biraz daha farklı proje fikirlerim mevcut. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tür videolar için lütfen aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve video hakkında yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.